Arkadaşlar merhabalar, eğitim serimizin 24. videosundayız. Bu videoda Pivot Table'dan bahsetmeye devam ediyor olacağız. Bu videoda bahsedeceğimiz şey Pivot Table seçenekleri, özellikleri diyelim. Dolayısıyla hemen bir verimden Pivot tablo, özet tablo oluşturmak istiyorum. Bildiğiniz gibi tüm CTRL-A ile tüm veriyi seçiyorum. Ekle sekmesini tıklıyorum. Pivot Table'a basıyorum ve yeni bir sayfada oluşturulmasını istiyorum. OK'ye basıyorum. Pivot Table alanım geliyor. İlk başta kategorilerimin satırlarda olmasını istiyorum. Altında yine ürünlerimin gözükmesini istiyorum. Toplam fiyatın değerlerde gözükmesini istiyorum. Aylarımızın sütunlarda gözükmesini istiyorum ve satış sorunlarımızın da filtrelerde gözükmesini istiyorum. Şimdi arkadaşlar, bildiğimiz gibi ilk videoda bahsettiğimiz gibi ben pivot table oluşturduğumda sekmelerde pivot table analyze isminde özet tablomuzun ayarlarını yapabileceğimiz bir sekme açılıyor arkadaşlar. Aslında bahsedeceğimiz şey bu sekmeden bahsediyor olacağız. İlk baştan başlarsak eğer arkadaşlar, ilk önce ben birden fazla pivot tabloyla da çalışabileceğim gibi bir Excel sayfasında ya da bir analizde bu tabloları karıştırmamak adına aynı Namebox'da olduğu gibi ya da direkt bir tablo oluşturduğumuzda da o tabloya isim verebileceğimiz gibi bir pivot tabloya da isim veriyor olabiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla şu alandan ben pivot tablomun ismini değiştirebilirim. Mesela ben buraya tablo 1 diyeyim. Ve bu şekilde kaydedeyim. Artık bu tablomun ismi tablo 1, table 1 şeklinde kaydettim. Ve bir yanında arkadaşlar options denilen seçenekler denilen bir buton var arkadaşlar. Yani benim pivot tablomla ilgili belli seçeneklerin olduğu bir alan. Buradan aslında belli başlı ayarlamalar yapabileceğim. Ne yapabileceğim? Hemen göstermek istiyorum. Bakın yanındaki kulakçığa tıklıyorum. İlk başta options yazıyor. Hemen buraya tıklıyorum arkadaşlar. Bana bu şekilde bakın, ilk başta zaten biraz önce ismini değiştirdiğim gibi buradan da değiştirebileceğim pivot table name, yani özet tablo isim diye bir seçenek var. Ben table 1 şeklinde değiştirdiğim için burada yer alıyor arkadaşlar. Ve bu pencerede aslında 4 tane temelde sekme var. Benim tablomla ilgili ayarlarımı yapabileceğim. Bunlar neler? Display dediğimiz görüntüleme ayarları, layout dediğimiz düzen ayarları, data dediğimiz veri ayarları ve en sonda da all text dediğimiz tüm metinle ilgili belli başlı ayarları yapabileceğimiz şeyler arkadaşlar. Dolayısıyla ben önce bunları incelemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar show, yani görüntüleme ile ilgili belli başlı ayarlar var ve kendinden bazıları seçili farkındaysanız. Ne diyor? İlk başta diyor genişletme ve çoğaltma düğmeleri olsun mu olmasın mı? Bu ne demek arkadaşlar? Şu her bir kategorinin altında belli ürünler var ya ve bunların yanında eksi ve artı işaretleri var. Yani ben bu altındaki ürünleri buraya basarak görüntüleyebilir ya da görüntülemeyebilirim. Dolayısıyla bu eğer seçiliyse bunları görüntüleyebileceğim anlamına geliyor. Ama eğer bunu kaldırırsam bakın OK'ye basıyorum, ne oluyor? Buradaki seçenekler, yani bu kategoriyi açıp kapama seçenekleri gidiyor arkadaşlar. Ve bunu aynı şekilde o options'tan yapabileceğim gibi şuradan da yapabilirim. Bakın artı eksi butonları diyor. Buna tıklarsam tekrar bunlar geri gelecektir. Bildiğiniz gibi böyle açıp kapatabiliyorum. Ben genelde açık olmasını tercih ediyorum. Bir altında arkadaşlar şöyle bir seçenek var. Burada da aslında şunu diyor. Bağımsal ipuçları yer alsın mı almasın mı diyor. Bunun da genelde açık olmasını tercih ediyoruz. Bir altında arkadaşlar alan başlıkları ve filtrelerin gözüküp gözükmemesiyle ilgili bir seçenek var. Yani bakın şu anda gözüküyor farkındaysanız. Ben bunu kaldırırsam filtreler ve başlıklar, yani satır ve sütunda seçtiğim filtre özellikleri gidecek. Ben bu filtrelerden bildiğiniz gibi bir ürünü ya da sütunlara ne koyduysam, şu an ay olduğu için bir ayı filtreleyebiliyordum. Bunu kaldırırsam eğer bu filtreleme özelliğini de aslında kaldırmış oluyorum. Dolayısıyla ben genel olarak zaten filtrelemenin kullanılacağını düşündüğüm için genelde açık tutuyorum ki Excel'de bize halihazırda ilk oluşturduğumuzda bunu açık olarak veriyor arkadaşlar. Ve bir altında da klasik pivot table layout, yani klasik özet tablo görünümünde olmasını isteyebilirsin sen bunu diyor. Bu ne demek arkadaşlar? Bakın tıklıyorum, OK'ye basıyorum. Ne yaptı? Bu normal Excel'in bize sunduğu klasik özet tablo görüntüsü arkadaşlar. Şöyle biraz küçültelim, hepsi gözüksün. Bu ne demek arkadaşlar? Deminkinden farklı olarak ne yaptı bakın. Normalde benim kategorimin altında saç yağı yer alıyordu. Ve ilk kategorimin yanında da satırda toplam miktar yer alıyordu. Ve altında da her bir ürüne ait veriler yer alıyordu. Yani toplam üstte yer alıyordu. Bu sefer ne yaptı arkadaşlar? Kategorinin yanına ürün ismini getirdi. Ve o ürüne ait verileri yanında o satırda görüntüledi ve en altında da toplam miktarı ayrı bir satır olarak açtı ve toplam miktarı şöyle mavi işaretli şekilde, bakın üst altında mavi koyu bir şekilde satır işareti var. Bu şekilde görüntüledi. Yani bu aslında Excel'in bize sunduğu klasik özet tablo görüntüsüdür. Yani bu nasıl görmek istediğinizle alakalı diyebiliriz. Tekrar geliyorum arkadaşlar Analyze'a. Tıklıyorum.
Bakın bir altında da diyor ki arkadaşlar, sen eğer burada benim özet veriyi aldığım alanda belli başlı formülasyonlar yapmış olabilirim ve bu formülasyonlar bazen mesela işte bir payda bölüm işlemi yapıyorsam ve payda ya da paydada sıfır varsa mesela hata verecektir. Böyle bir matematiksel işlem olmayacağı için. Ya da belli başlı formülleri yanlış yazmış olabilirim, bir şey olabilir. Belli başlı Excel'de verilen hatalar var. Özellikle formülasyonlarla ilgili. Eğer benim verimde varsa pivot tablomda da bu hatalar değerler kısmında gözükecektir arkadaşlar. Bu şu işe yarıyor. Eğer bir hata varsa diyor, sen bunu buraya yazacağın o hataları hata olarak değil de buraya yazacağın şekilde görüntüleyebilirsin. Mesela ben o hataları sıfır olarak görüntülemek isteyebilirim arkadaşlar. Yani bu buna yarıyor. Şu an bir hata olmadığı için bunu işaretlememize gerek yok. Bir altında da arkadaşlar boş hücrelerde ne yer alsın diyor. Yani farkındaysanız her ayda her üründe belli bir satış yok. Boşluklar var. Normalde pivot table ayarlarında bu boşluk olarak geçerli. Ama ben bunları sıfır ya da mesela yok gibi gözükmesini istiyor olabilirim. Ben mesela sıfır yazarsam buraya ve okey dersem ne olacak arkadaşlar? Boş olan her bir alanda sıfır yazıyor olacak arkadaşlar. Ben tekrar geliyorum Analyze kısmına. Bu dediğimiz gibi yani tamamen nasıl görünmesini, pivot tablomuzun biçiminin nasıl görünmesini, ben bu tabloyu nasıl görüntülemek istiyorumla alakalı belli başlı seçenekler arkadaşlar. Şimdi bu altında da veri içermeyen dataları, verileri satırlarda ve sütunlarda nasıl göstermemle ilgili bir seçenek var. Tabii bu aktif değil şu an böyle bir şey olmadığı için birimizde. Bir altında da arkadaşlar yazdırma seçenekleri var. Print'ten anlayacağınız üzere. Burada ne diyor? Her sayfada satır etiketlerini tekrarla yazdırırken satır, sayfa ve sütun başlıklarını göster ya da en altta da hiçbir alan olmadığında öğe etiketlerini göster gibi seçenekler var. Yani yazdırırken bunlardan birini kullanabiliriz. Başlıkları isteyebiliriz, istemeyebiliriz yazdırırken. Buradan belli başlı ayarlarını yapabiliriz arkadaşlar. Ve bir yanındaki kısım yani layout, düzen kısmı var arkadaşlar. Bu sekmeyi de incelemek istiyorum. Yine bana belli başlı seçenekler sunuyor ve belli başlı seçeneklerde Excel'in kendinden halihazırda verdiği klasik tablo biçiminden dolayı kayıtlı. Neler diyor arkadaşlar? Diyor ki alan başında birden fazla filtreye izin ver. Yani bu bizim filtreleme yaptığımız alanlarda birden fazla filtreleme yapıp yapılmamasına izin verilmesiyle alakalı. Ben genelde bunu seçili tutuyorum. Bir altında güncelleme sırasında sütun genişliklerine otomatik sığdır gibi bir seçenek var. Bu da zaten kendinden seçili oluyor. Yani bu ne demek? Ben verimde bir değişiklik yaptığımda mesela normalde şu ürünlere sığmayacak böyle 5 kelimelik bir verim olabilir. Ben bunu yenileye bastığımda verimde değişiklik yaptıktan sonra bu sütun genişliğini, ürünlerin olduğu sütun genişliğini o benim yeni verime göre Excel kendi ayarlasın mı diyor aslında. Dolayısıyla bu zaten kendinden seçili ve seçili olması daha efektif oluyor. Bir altında arkadaşlar hücreleri etiketlerle birleştir ve ortala seçeneği var. Bu ne demek? Bakın tıklıyorum. Ne yapacak? Normalde görüntüde hepsi sola dayalıydı. Sola doğru yaslanmıştı hücre içinde. Şuradaki verilerimiz farkındaysanız. Ve şu toplam miktarlar da solaydı. Ne yaptı arkadaşlar? Benim kategori ve ürün isimlerimi hücrenin ortasına hizaladı. Şu toplam miktarı da altında bunların ortasına olacak şekilde hizaladı. Yani dediğimiz gibi bunu ben giriş sekmesinden de bu hizalama seçeneklerinden de ayarlayabilirim. Ama pivot tablomun kendi optionlarından da ayarlıyor olabilirim arkadaşlar. Bir altında da şundan bahsediyor aslında. Satır etiketlerinin girintisinin kaç olmasını istediğimden bahsediyor. Bakın burada 1 seçili. Ben bunu ne yapabilirim? Mesela 3 de yapabilirim. OK'ye tıklıyorum arkadaşlar. Tabii normalde ortaya yasladığı için bu değişmiyor. Yani bu girintiyi biz normalde nereden yapıyorduk? Bu giriş sekmesindeki şuradan sağa, sola vesaire ayarlayabiliyorduk değil mi? Bunu yapabilmemiz için aslında bir alan orası da. Yani dediğimiz gibi giriş sekmesinden de biz bu biçimi ayarlayabileceğimiz gibi bu options'lardan da ayarlayabiliriz arkadaşlar. Bir altında rapor filtresi ile alakalı bir şeyler var. Aşağı getirip sonra bitirebilir. Önce bitirip sonra aşağı getirebiliriz. Genelde birinci seçenek daha çok kullanılıyor. Ve diyor ki arkadaşlar sütun başına filtre alanlarını her bir kolumda nasıl yani sütunu nasıl ayarlamak istiyorsun? Yani bunu daha fazla seçersem bakın ne olacak hemen gösterelim. Bakın yine aynı şekilde sütunlarda birleştirdi. Benim normalde tabloda olduğum gibi her bir yani kutu yazıp jöle, kutu yazıp başka bir satıra saç yazmadı. Bir kategoriye ait tüm satırları birleştirdi ve ona ait ürünleri de yanında hücrelerde yer alacak şekilde gösterdi. Yani benim verimde bu mesela plastik şişelerin hepsini birleştir dememle şuradan basıp aynı şey. Yani nasıl görüntülemek istediğimizle alakalı. Geliyorum tekrar arkadaşlar seçeneklere. Layout'a geliyorum. En altta da sıralama ile ilgili bir seçenek var. Yani özel listeleri kullan diye bir seçenek var. Tabii bundan daha sonra bahsedeceğiz ama A'dan Z'ye sırala ya da veri kaynağına göre sırala. Yani ben bunları
cam, şişe, kutu, plastik, paket, teneke, şişe zaten şu an mevcut veri kaynağına göre sıralı. Yani veriyi nasıl alıyorsa ilk başta hangi veri varsa ona göre sıralı. Ben bunları A'dan Z'ye de sıralayabilirim istersem arkadaşlar. Bir yanında da data dediğimiz veri sekmesi var. Bu veri sekmesi arkadaşlar kaynak veriyle alakalı belli başlı seçenekler. Bu genelde mevcutta var olan seçeneklerin seçili olması tercih ediliyor. Şu an en azından başlangıç için. Yani biz Excel'in içinde bir sayfada ki verilerle bir tablo oluşturduğumuz için şu anda bu seçeneklerle oynamamıza çok gerek yok. Ama ileride farklı bir kaynaktan veri çekip bir şeyler yaptığımızda bunları değiştiriyor olabiliriz. Kısaca hemen bahsetmek gerekirse bunları, yani mesela şundan bahsediyor. Kaynak verilerini dosyayla kaydet. Zaten biz şu an kaydediyoruz. Ayrıntıları göstermeyi etkinleştir. Zaten bu şekilde. Veri kaynağından silinen öğeleri sakla. Farklı bir kaynak da olsa bir veri silinirse o öğeleri saklıyor. Alan başına tutulacak sayıyı da otomatik belirliyor arkadaşlar. Ve dosyayı açarken de verileri yenile. Yani ben bir veride değişiklik yaptım. Bu dışarıdaki bir kaynakta olabilir. Ve dosyayı kapattım. Pivot tablomda da sağ tıklayıp yenile yapmadım. Bu veride değiştirdiğim şeylerin pivot tablomda gözükmesi için. Ama dosyayı kapattıktan sonra kaydedip bir sonraki açtığımda artık bu yenilenmiş şekilde gelecek. Buna yarıyor aslında arkadaşlar. Ve en altta da connection dediğimiz bağlantıyla alakalı bir şeyler var. Yani dosyayla şifreyi kaydet ve arka planda bir sorgu hazırladıysak onları çalıştırıp çalıştırmamakla alakalı. Bu aslında daha sonra ileride bahsedeceğimiz şeyler ki zaten aktif değil farkındaysanız. Bizim bir sorgumuz olmadığı için şu an. Ve arkadaşlar en sağda da all text denilen bir kısım var. Başlık ve tanım diye bir seçenek var. Aslında bu şuna yarıyor. Yani altında da açıklaması var zaten ama başlıklar ve açıklamalar tablolarda, diyagramlarda, işte resimlerde, nesnelerde yer alan bilgilerin alternatif metin tabanlı temsillerini sağlıyor. Yani bu bilgi nesneyi göremeyen ya da anlayamayan, görmede veya bilişsel olarak bir sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız için bir Excel'in ya da Microsoft'un bize verdiği bir özellik arkadaşlar. Şimdilik OK diyorum ve kapatıyorum. Ve arkadaşlar bu seçeneklerde başka nereden gidebilirim? Bunu da göstermek istiyorum. Dediğimiz gibi pivot tablonun herhangi bir yerine tıkladığımızda zaten Pivot Table Analyze diye bir sekme açılıyor dediğimiz gibi ve buradaki Options yazan yere basıp bu seçeneklere gidebiliriz. Ama aynı zamanda pivot tablomuzun içinde sağ tıklayıp Pivot Table Options, yani aynı yere sağ tıklayıp da bakın gidebiliriz. Ne yaptı bana? Aynı pencereyi açtı arkadaşlar. Yani bu dediğimiz, demin bahsettiğimiz tüm ayarları aynı şekilde buradan da yapıyor olabiliriz arkadaşlar. Ve çok daha önemli bir özelliği var pivot tablo ile ilgili. Show Report Filter Pages. Bu ne demek arkadaşlar? Benim pivot tabloma uyguladığım filtrelerdeki her bir filtre ismi için yeni bir sayfada mevcut tablomu şeklinde bir analiz sunuyor bana Excel demek arkadaşlar. Hemen göstermek istiyorum. Tabii şöyle öncelikle filtremi göstereyim. Biliyorsunuz bizim satış sorumlusu isminde bir filtre koymuştuk bu pivot tabloya. Tıkladığımda mesela her bir satış sorumlusunun yaptığı satışı aynı pivot tablonun biçiminde kategoriler, ürünler, aylar ve toplamlar olacak şekilde görüntüleyebiliyordum. Bu seçenek bize ne veriyor arkadaşlar? Benim böyle tek tek her bir filtreyi görüntülememden ziyade Excel'de her yeni bir sayfa açıp her bir satış sorumlusu filtredeki her bir alan için bu aynı şekilde analizi bana veriyor. Hemen gösterelim. Bakın Options'a tıklıyorum tekrar arkadaşlar ve Show Report Filter Page diyorum. Zaten bana bakın böyle bir ekran çıkıyor. Yani ben bir tane filtre alanı ayarladığım için buraya satış sorumlusu diye sadece o çıkıyor. Eğer birden fazla filtre olsaydı da burada filtre seçenekleri çıkacaktı. Ben onu seçecektim. Yani ne istiyorsam onu seçecektim. OK'ye tıklıyorum. Bakın ne yaptı arkadaşlar? Yeni yeni sayfalar açtı. Her bir sayfanın ismini, benim filtredeki satış sorumlularımın ismi belirledi. Ve benim normalde yaptığım şekilde arkadaşlar, pivot tablomu yaptığım şekilde bu özet tabloyu her bir satış sorumlusu için belirledi arkadaşlar. Bu dediğimiz gibi çok 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 güzel bir özellik. Şu şekilde eğer ben yani tek tek oradan da seçebilirim tabii ki ama ayrı ayrı diyelim ki her bir personele ben bu veriyi tablo şeklinde atmak istiyorum. Bu şekilde ayarlayıp herkes bu tabloyu ortak olarak paylaştığında bu dosyayı herkes kendi alanına gelip istediği kategoriye, özete bakıyor olabilir arkadaşlar. Ya da her birini ayrı bir dosya şeklinde paylaşıyor olabilirim. Yani tek bir tıkla benim her bir sorumlu için ayrı ayrı tablo oluşturmama gerek kalmadan bu işi çok kısa bir şekilde yapabilirim arkadaşlar. Ve geri gelmişken şundan da bahsetmek istiyorum. Ben bunları oluşturdum. Baktım diyelim her birine tek tek ve bunu silmek istiyorum. Artık işime yaramıyor. Benim sayfaları, bu kadar fazla sayfayı tek tek silmem, sağ tıklayıp delete demem ya da farklı şekillerde biraz uzun sürebilir. Bunun için de CTRL'ye basılı tutarak birden fazla sayfa seçip siliyor olabilirim arkadaşlar. Bakın sağ tıklıyorum, delete diyorum.
sildi. Aynı şeyi yapıyor olabilirim. Bu aynı zamanda arkadaşlar hücreler içinde, yani bu CTRL tuşu hücreler içinde, satırlar içinde, sütunlar içinde geçerli. Mesela ben birden fazla satır seçmek istiyorum ya da hücre. Bakın CTRL'ye basılı tutun şu an. Nereyi tıklarsam orayı seçiyor. Ya da sütun olarak bir F'yi, bir H'yi seçmek istiyorum. Aynı şekilde arkadaşlar tutuyor. Bu dediğimiz gibi farklı sayfalarda aynı analizi oluşturma işlemi çok çok güzel bir özellik. Ve arkadaşlar en altında da bakın Options'ın, son olarak bundan da bahsetmek istiyorum. Tıkladığımda Generate Get Pivot Data diye bir seçeneğimiz var arkadaşlar. Bu şu işe yarıyor. Şu an tabii ayrıntısından bahsetmeyeceğim. Çünkü özet veri al denilen bir formülümüz var. Formüllerden daha bahsetmedik ama kısaca hemen söylemek istiyorum. Bu formülü tablodan belli bir veriyi filtreleyerek çekmek için kullanıyoruz bu formülü. Ve bu formülü kullanmak için de aslında bu bir izin butonu. Yani burada tik olursa, yani ki şu an var, bu formülü uygulayabiliriz. Olmazsa da uygulayamayız. Yani kaldırırsam da ben özet veri alı kullanamam anlamına geliyor arkadaşlar. Bu tamamen buna yarıyor. Dediğim gibi yeri geldiğinde formüllere geçtiğimizde ve özet veri alı kullandığımızda da bundan bahsediyor olacağız. Dolayısıyla arkadaşlar pivot tablonun aslında özelliklerinden bahsettik biraz. Bir sonraki videoda aslında pivot tabloyu anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü çok fazla yapabileceğimiz işlem var. Burada aslında bir tık görüntüsünden ve biçiminden bahsettik diyebiliriz. Dolayısıyla daha da uzatmamak adına sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın şimdilik.